Ya ben bir yıl önce geldim Norveç'e ama sanki dün gelmiş gibi heyecanlıyım. Acayip eğlenceli bir ülke ya. 10 yıldır buradayım. Sanki emekliliğim gelmiş gibi. Mesela dünyadaki asgari ücreti en yüksek olan ülkelerden biri. Yani bir aylık asgari ücretle, bir aylık maaşınla bir asgari ücret olsa bile telefonların en akıllısını alabiliyorsun. Böyle de bir şey var. Acayip bir şey ya. Kim bilir yani 10 yıl yaşasam kim bilir burada neler alabilirim ya. Düşünemiyorum bile ya. Asgari ücret yüksek de sonra giderek artmıyor. 10 yıldır buradayım. Maaşın yarısı kiraya. Dışarı çıkarken hala restorana gidip gitmeyeceğini düşünüyorsun. Çok pahalı, çok. Şimdi mesela her şeyden önce yani Avrupa Birliği'nde olmasan da Schengen ülkeleri içerisindesin. Yani öyle bir durum var ki bunları kullanmaya da bayılıyorum. İstediğim her yere gidebilirim ya. Öyle bir manyaklık. Yani böyle ben yarın desem ki işte gideceğim, gezeyim. Nereye gidiyorum? İşte Avrupa'da bir yerlere gideyim. Basar giderim ya. Schengen vardı, ne oluyor? Aktarma yapmaktan. Nereye gidiyorsun? Ülke içi bile gitmek zor. Trondheim'den Oslo'ya gidiş bile nereden baksan 1200 kron. Ama 400 krona Kanarya'ya var. Evlerin büyüklükleri yetiyor. Fazlasıyla yetiyor. Mesela benim evim, kaldığım ev 25 metrekare. İşte bu hani evimizin her şeyi olan mobilyacı var ya, oradan gittim aldım bütün eşyaları. Fazlasıyla yetiyor. Rahat rahat yaşıyorum. Zaten ben 1 metrekarede oturuyorum. 1 metrekarede yemek yapıyorum. 1 metrekarede banyoya giriyorum, tuvalete giriyorum. Başka yaptığım bir şey yok ki. Bana 3 metrekare bile yeter de. Evler küçücük. 25 metrekarede geliyorum geziden. Bavulu bir açıyorum. Evin yarısı bavul. Kalk alabilirsen evin içinde. Zor. Bizim bildiğimiz Norveç somonlu burada yerli somon diye alabiliyorsun. Haftada 2 gün yiyorum. Ondan sonra waffle yiyorum. Her yerde sosisli sandviçler var. Sosisli yiyip duruyorum. Ve yani acayip bir çeşitlilik var. Öyle böyle değil ya yemek konusunda. Marketlere bir gidiyorsun. Çeşit çeşit. Envai çeşit. 2 çeşit. Bir balık. Bir patates. Yemekten içim dışım. İş yerinde matpakke. Knäckebröd. Bir ekmek kesiyorlar. Sanarsın mikro teknolojiyle. Üstüne bir incecik peynir. Matpakke. Ya kar yağıyor. Nasıl oluyor ya? Hayır, şeyi de anlamıyorum. Yani mesela hava çok soğuk diyorlar. O kadar da soğuk değil. Şimdi mesela Mayıs'tayız. Mayıs'ta evet biraz hava hafif böyle soğumuş gibi ama olsun, serin daha iyi. Yani sıcak olmasan daha iyi. Üstüne bir şey alıyorum hemen. Ondan sonra rahatım yani, o kadar da şey değil ki hava güzel yani, ben çok memnunum yani, karda yağabilir birazcık. Zaten Norveçler bu olayı düşünmüş. Diyorlar ki kötü hava yok, kötü kıyafet var. O yüzden düzgün kıyafeti giyiyorum, rahat rahat geziniyorum. Evet, hava acayip güzel. Acayip Mayıs'ta kar keyfi. Ne kadar güzel olabilir. Ama böyle Game of Thrones. Winter is always here, not coming. Şimdi Norveç kuzeyde olduğu için çok değişik bir olay var. Böyle Mart'tan sonra falan gündüzler iyice artıyor. Yazın, Haziran'da böyle gece falan güneş oluyor. Öyle ki yani şöyle göstereyim. 12'de böyle güneş gözüyle gezebiliyorsun ya. Acayip bir şey. Yani hiç hep aydınlık hep aydınlık. Gün hiç bitmiyor gibi bir durum oluyor. Çok eğlenceli ya. Evet, yazın güneş batmıyor. Batmak bilmiyor. Uyuyamıyorsun. Günler kayıyor. Hep jet lag modu. Kışın bambaşka bir durum var. Zaten burası böyle kış ülkesi olduğu için yani böyle e, hava karanlık. Çok kar var. Her taraf, etraf bembeyaz. Hava kapkaranlık. Böyle spotlar altında kayak falan yapabiliyorsun. Ben yapmıyorum da yani yapılabiliyor. Yapılabildiğini biliyorum. Yani böyle karanlık ve mistik bir hava veriyor ve acayip hissettiriyor ya. Masal ülkesi. Sanki masal ülkesi. Yani öyle bir şey yani. He, masal ülkesi ha. Kabus. Işık yok. Güneş göremiyorsun. Depresif. Işık lazım. Işık. Bir gıdım ışık.
Bir de kuzey ışığı var ya. Kuzey ışığı. Aurora Borealis. Acayip bir şey. Böyle yeşil oluyor, mor oluyor, pembe oluyor. Muş. Ben daha görmedim ama çok acayip bir şey olduğunu söylüyorlar. Öyleymiş. Evet. Kuzey ışıkları da olmasa kışın göreceğin ışık yok zaten. Harika bir doğa olayı. İzlerken bir tarafın donuyor. Interessant. Ja. Ja. Ha, pardon. Stres yok. Hiçbir haber yok. Böyle haber televizyonlarda falan bir işte ormandan şehre ayıymış mesela. Bu arada bu da peynir kesmek için kullanılıyor. Kahverengi peynir var, onun için kullanılıyor. İşte ormanda ayıymış, onun haberini yapıyorlar. Rahatsın yani, başka böyle hayatta stresin yok ya. Hiçbir şey yok yani, çok rahat. Hiçbir şey yok. Haber yok. İnsan yok. Hayvan var Allah'tan da haberlere çıkıyor. Bir ara da sincap çıkmıştı, ağacı ona haber yapmışlardı. Ne yapacağım? Elektronik mesela acayip ucuz yani, böyle telefon, işte ne bileyim televizyon, şu bu bilmem ne falan, her şeyi çok büyük bir alım gücün var. Acayip bir şekilde, ucuz bir şekilde alabiliyorsun ya. Mükemmel bir şey yani. Işık yok, ışık. Işık yok. Işık. Hafta sonları marketler falan kapalı oluyor, pazar günleri. Hep doğa yürüyüşü. Hep doğanın içindesin. Geziyorsun, tozuyorsun. Mükemmel bir şey. Yani böyle doğayla bir olduğunu hissediyorsun ya. Yani bir doğa var zaten. Başka bir şey yok. Işık yok, ışık. Kışın ışık yok. Şeyi unuttum Norveç'le ilgili ya. Acayip bir durum var. Böyle yani...